Duru Bilim Deneyini sunar. Her şey bilim için. Kertenkele, karınca ve pıtrak bitkisi bilime nasıl katkı sağladı? Faruk Eczacıbaşı Rahmi Koç Müzesi'nde konuğumuz oldu. Birlikte güç uygulamadan teneke kutuyu nasıl büktük? Genç bilim insanı Canan Dağdeviren'in bitmeyen kalp pili nasıl çalışıyor? 5 dakikada bir ayakkabı nasıl su geçirmez hale getirilir? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Bilin Deneyine hoş geldiniz. Ben Asude. Ben de Cihan. Bugün her zamanki gibi Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz. Bugün bulunduğumuz alan ısı farkından kaynaklanarak, yararlanarak çalışan makinelerin olduğu alan. Buhar makinelerinden Stirling motorlarına kadar çok farklı cihazlar var etrafımızda. Evet ve bildiğiniz gibi bu programla da böyle kalıpları yıkmayı, çocukların bilmeye, denemeye olan heyecanlarını arttırmak istiyoruz. Aslında bunun yavaş yavaş etkilerini de görmeye başladık Asude. İzleyicilerimizden çok güzel yorumlar, çok güzel paylaşımlar, videolar geliyor. Mesela en son bir izleyicimiz videosunu göndermiş. Evindeki eşyaları kullanarak kendi tonoskopunu yapmış. Çok da güzel olmuş. Gel istersen bir ona bakalım. Vallahi sizinkinden daha güzel görünüyor yalnız, onu da söyleyeyim. Aynen, çok güzel titreşiyor tuzlar değil mi? Yani bir yandan böyle evimizdeki, aslında yanı başımızdaki bilimsel gerçekleri keşfetmek kadar bir yandan da dünyadaki gelişmeleri de takip etmeyi çok önemsiyoruz. Evet. Bu kapsamda Cihan da geçen hafta Amerika'daydı. Boston Bilim Müzesi'ni ziyaret etti. Çok eğlenceliydi aslında gerçekten. Gelin o eğlenceli görüntülere bir bakalım. Evet, Van de Graaff jeneratörünü aslında bir bölümümüzde işlemiştik, gözlemlemiştik. Arkamda gördüğünüz ise dünyanın en büyüğü. Birazdan neler olacağını birlikte göreceğiz. Evet, bu Folcott'un sarkacı. Müzeye girdiğimizde çok farklı bir noktadaydı. Şu an farklı bir noktada. Aslında bu dünyanın döndüğünü ispatlamak için 1851 yılında kullanılmış. Hortum inanılmaz görünüyor değil mi? Ama biz tabii inanılmaz demiyoruz. Arkasında bir bilimsel bir gerçek olduğunu biliyoruz. Burada her direkte aslında hava boşlukları var ve bu hava boşluklarından gelen hava homojen bir burada perde yaratıyor aslında ve hortum oluşmaya başlıyor. Valla keyif aldığın her halinden belli oluyor. Öyleydi. Seni etkileyen, bizimle paylaşmak istediğin bir deney var mı? Ya görüntüde de vardı aslında. Hortum simülatörü beni çok etkiledi. Çünkü böyle doğadaki bir olaydan esinlenerek bir şey yaratmaya çalışmışlar. Rüzgarın hareketini simüle ederek bir hortum oluşturuyorlar. Çok eğlenceliydi. Bayağı zaman harcadım orada. Aslında bu haftanın konusuyla da birebir bağlanıyor. Çünkü bu hafta böyle doğa olaylarından ilham alarak geliştirilen çözümlere, inovasyonlara bakacağız. Buna aslında biyomimikri deniyor aslında. Aynen öyle. Buna biyomimikri deniyor. Bu haftamızın konusu da bu. Hazırsanız Bilin Deneyim başlıyor. Her şey bilim için. Kertenkele, karınca ve pıtrak bitkisi bilime nasıl katkı sağladı? Faruk Eczacıbaşı Rahmi Koç Müzesi'nde konuğumuz oldu. Birlikte güç uygulamadan teneke kutuyu nasıl büktük? Genç bilim insanı Canan Dağdeviren'in bitmeyen kalp pili nasıl çalışıyor? 5 dakikada bir ayakkabı nasıl su geçirmez hale getirilir? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Cihan, gel artık biraz biyomimikri konusunu incelemeye başlayalım. Okey, ben hazırım. Şimdi bu önümde gördüğün yüzey aslında bir masa tablası. Tamam. Ve bunu havayı kullanarak kaldırmanı isteyeceğim. Havayı kullanarak mı? Evet. Sen hava deyince benim aklıma sadece nefesim geldi. Benim nefesim bu kadar kuvvetli değil aslında. Tabii ki üfleyerek kaldırmandan bahsetmiyorum. Sihir değil, bilim yapıyoruz burada. Aa. Bu gördüğün şeyler vantuz. Ve gördüğün gibi aslında havayı içine çekerek bir vakum etkisi yaratıyorlar. Bunları kullanarak da çok basit bir şekilde kaldırabiliyoruz. Deneyeyim İstersen deneyelim. Böyle yapıştırıyoruz. Havayı içine çekti ve bir vakum etkisi yarattı. Deneyelim bakalım. Aa, Evet. çok basit hakikaten ya.
Cihan basit bir şekilde kaldırabildi. Camcılar da bunu kullanıyor aslında. Hem cama zarar vermiyor hem de çok rahat bir şekilde kaldırmalarını sağlıyor. Evet, ve sallasan da düşmüyor Asude. Aynen Onun öyle, da çok bir etkisi dayanıklı. olmalı. Nasıl bulunmuş bu? Aslında biyomimikri diyorduk ya, yani doğadan ilham almak diyorduk. Bunlar da kertenkelelerden ilham alarak geliştirilmiş. Kertenkelelerin ayaklarında da aslında yüzlerce vantuz var ve bunlar havayı içine çekiyor ve vakum etkisi yaratıyor. O yüzden de kertenkeleler duvarda dik şekilde ya da ters şekilde yürüyebiliyorlar. Ya Asude bunları düşünsene, böyle ayakkabılara, eldivenlere falan böyle monte etseler. Spiderman gibi dolaşsak. Aynen, duvarlara tırmanacaksın, tavanda ters yürüyeceksin. Çok eğlenceli olmaz mı? Aynen. Sen hatta böyle bir gelecek projesi gibi bahsettin ama şu anda da bunun çalışmaları yapılmaya başlanmış. Gel istersen bir bakalım. Doğadan bir başka örnek olarak da karıncaları verebiliriz. Evet, karıncalar da biliyorsun birlikte yaşamayı çok seven, birlikte başarabilen canlılar ve birbirlerine kenetlenerek köprü oluşturabiliyorlar ve pek çok zorluğun da üstesinden böyle gelebiliyorlar. Ya da daldan dala birbirlerine kenetlenerek geçiş yapabiliyorlar. Aslında güzelmiş. bir zincir gibi düşünebilirsin. Zincirler de gördüğün gibi birbirlerine kenetleniyorlar ve çok dayanıklı, güçlü yapılar oluşturabiliyorlar. Aynen, aslında bunlar kanca gibi birbirine kilitlenmiş halkalar yani. Hani burada da bir tane kanca var. Aynen öyle, kanca. Ve kancayı düşündüğümüzde mesela cırt cırt bantları da ilginçtir. Üzerinde milyonlarca kanca var. Hiç yakından baktınız mı bilmiyorum. Ama bakarsanız iç içe geçmiş kancaları görebilirsiniz. Ve o kadar dayanıklılar ki, çok dayanıklı bir yapı oluşturuyorlar. Bence seni bile taşıyabilirler. Aslında deneyeceğim ama yani hani bir öncesinde şuna bir bakabilir miyiz? Mesela burada bu şekilde açılıyor. Yani Aynen beni öyle. nasıl taşıyacak bu? Yukarıdan açtığında çok rahat bir şekilde açılır. Çünkü kanca gibi düşünelim. Kancayı yukarıdan açtığında rahat bir şekilde açılır. Ama eğer önünden açmaya çalışsaydık kancayı açmak zor olacağından cırt cırt bantında açamazdık. Evet. İstersen bir dene. Tamam, şimdi biraz daha ikna oldum gibi. Tam denemeye 90 hazırım. kiloyu taşıyabileceğini iddia ediyorum bu bantın. Aslında orada bir düzeltme yapalım. 87. Peki görelim. Gördüğünüz gibi cırt cırt bantları çok rahat bir şekilde Cihan'ı bile 87 kiloyu bile taşıyabiliyorlar. Çok güzelmiş ya hakikaten. Akşama kadar sallanabilirim valla. Bunun ortaya çıkış hikayesi de ilginç. Aslında bu cırt cırt bantların fıtratında var. Nasıl ya? Fıtratında diyecektin herhalde, değil mi? Şaka yapıyorum. Aslında pıtrak bitkisinden ilham aldıkları için böyle söyledim. Tamam. Pıtrak bitkileri doğada görürsünüz. Böyle üzeri aslında kanca gibi tüylerle kaplı ve dokunduğu alanı kanca gibi kavruyor. Eskiden böyle üzerimize atardık böyle oyun olsun diye de Aynen. çıkartması zor olurdu. Nasıl bulunmuş bu? Onun da hikayesi ilginç. Bilim insanı George de Maestro bir gün ormanda köpeğiyle birlikte bir seyahate çıkıyor. Ve köpeğinin üzerine bazı bitkiler yapışıyor. Ve bu bitkileri ayırmakta zorlandığını fark ediyor. Bunlar da bizim pıtrak bitkileri. Ve onu ayırmakta zorlandığında bunu cırt cırt bantına icat ederek aslında oradan ilham alıyor. Çok güzelmiş ya. Hiç bilmiyordum bu hikayeyi. Aslında yani hani böyle basit gibi adlandırabileceğim bir orman yürüyüşü sorgulayarak baktığın zaman böyle icatlara kapı açabiliyor. İlham kaynağı olabiliyor. Evet, çok güzelmiş hakikaten. Aslında benim de sana bir sorum var. Evet, bugün hep ben sordum, biraz da sen sor. Aynen öyle. Boğaz'da böyle, Boğaz'ı izlerken geçen büyük yük gemilerini görüyoruz bazen, değil mi? Yük gemilerinin ön tarafına baktığımızda ilginç bir şey var. Şimdi geminin havada da suda da minimum dirençle karşılaşarak ilerleyebilmesi lazım. Baktığımızda havada kalan kısmı sivri, suyun altında kalan kısmı da biraz böyle oval bir yapıya sahiptir. Doğru. Sence gemilerin ön tarafları doğada neyden ilham alınarak tasarlanmıştır? Bir hayvan mı düşünmem gerekiyor? Yani üst kısmı sivri, alt kısmı oval bir hayvan. Vallahi benim aklıma gelmedi ama acaba izleyicilerimiz bilir mi? evet, seyircilerimize soralım. Aslında bir değil, 2 tane hayvan var. Gemilerin üst tarafı sivri, alt tarafı suda kalan kısmı biraz daha böyle ovaldir. Doğadaki hangi iki hayvandan esinlenerek aslında tasarlanmıştır? Doğru cevabı şu anda paylaştığımız Instagram postunun altına yazan ilk 10 kişiye Zero One'dan tişört hediye ediyoruz. Süpermiş. Doğru cevap da programın sonunda. Aslında inovasyon geliştirmek için, ilham almak için öyle çok da uzağa gitmemize gerek yok.
İlham almak için doğaya bakmamız yeterli. Başlı başına bir ilham kaynağı olabiliyor. Doğru. Ve yeter ki biz merak duygumuzu canlı tutalım, gözlemleyelim, keşfedelim. Keşif demişken de şimdi bir konuğumuzu davet edeceğiz. Keşfi, keşfetmeyi hayatının merkezine koymuş. Türkiye'nin bilim ve sanat alanına çok büyük katkıları olan Faruk Eczacıbaşı'nı davet edeceğiz. İsterseniz gelin Faruk abiyle birlikte biyomimikrinin derinliklerine inelim. Her şey bilim için. Genç bilim insanı Canan Dağdeviren'in bitmeyen kalp pili nasıl çalışıyor? 5 dakikada bir ayakkabı nasıl su geçirmez hale getirilir? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. İstanbul'da 1954 yılında doğan Faruk Eczacıbaşı, Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisansı yaptı. 1980'de Eczacıbaşı topluluğunda çalışma hayatına atıldı. Halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Faruk Eczacıbaşı, aynı zamanda Türkiye'nin bir bilgi toplumuna dönüşmesi hedefiyle 1995'te kurulan Türkiye Bilişim Vakfı'nın başkanlığını yürütmektedir. Faruk abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz abi. Ayaklarınıza sağlık. Merhabalar. Çok Şimdi teşekkürler. aslında bugünkü konumuz sizin çok ilginizi çekecek bir konu, biyomimikri. Ama ondan önce daha da ilgi çekici bir deneyimiz var. Cihan her zamanki gibi şaşırtmayı Tamam, planlıyor çok bize. merak ediyorum. Evet abi. İsterseniz fazla beklemeden geçelim. Yani biyomimikriye bildiğiniz gibi doğadaki olaylardan ilham alarak geliştirdiğimiz çözümler, değil mi? Şimdi ben bugün aslında rüzgardan ilham alarak, rüzgarın hareketinden ilham alarak nasıl bir şeyler yapılabilir, neler geliştirilmiş onları size göstermeye çalışacağım. İlk önce gözlüklerinizi takmanızı istiyorum Faruk abi. Evet abi, onu da sağ eldiveninizi, evet, solu da senin takmanı isteyeceğim Asude. Tamam. Her şey çok güzel. Şimdi burada 2 tane teneke kutumuz var. Sizden Şu çıkan şey su buharı mı? aynen öyle. Şu an içinde de İçinde su var. evet, az miktarda su var, su buharı çıkıyor. Faruk abi sizden bu sağdaki kutuyu, teneke kutuyu Evet. alıp ters çevirerek buradaki su dolu kabın içerisine bırakmanızı istiyorum. Tuttum. Evet abi. Ters çevirdim. Hoppa! Anında mı düştü? Çok güzel oldu, işte. Bunu herkes evde deneyebiliyor mu? Aynen Kendi öyle. Herkes evde deneyebilir ama ebeveyn gözlemi altında olması lazım. Anne babalarla Bir birlikte. zihinlerini dokun. Ya aslında burada olan şey, yani baktığımız zaman az önce su buharını yukarıya çıkarken gördük değil mi? Su buharı bunun içerisinden yukarıya doğru çıkarken içindeki havayı da dışarıya doğru itiyor. Fakat çok büyük bir güç olması lazım göreceli olarak ki birdenbire öyle Büzüştürebilsin. şiddetli büzüştürüyor ki. Aynen öyle abi. Yani çünkü dışarısı yüksek basınçta kalıyor, içerisi de düşük basınçta kalıyor. Yüksek basınçtan düşük basınca doğru hava hareket etmek istiyor. Ve o kadar şiddetli hareket ediyor ki bir tenekeyi bile bu şekilde büzüştürebiliyor. Aslında sen başta hani rüzgardan ilham aldı bu mekanizmada demiştin. Yani rüzgarda da basınç farkından oluşuyor. Aslında burada rüzgarın etkisini mi görmüş oluyoruz? Aynen öyle. Rüzgar da bu şekilde oluşuyor. Havada bazı yerler daha soğuk olduğu için orada hava molekülleri birbirine daha yakın ve düşük basınçta. Bazı yerler daha sıcak olduğu için hava molekülleri birbirinden daha uzakta ve yüksek basınçta. Yüksek basınçtan düşük basınca doğru bir akış görüyoruz. Buna da rüzgar diyoruz. Endüstri devriminin de başlangıcı bu değil mi aslında? Doğru Yani, abi. Aynen öyle. öyle. Yüksek basınçtan düşük basınca hareket. Tabii yani buhar makinesinin yola çıkışı, bütün bir endüstri döneminin ortaya çıkışı zaten böyle bir basit bir teknolojinin sonucunda etrafta da çok uygulamasını görüyoruz galiba. Burada evet birçok buhar türbini de var, buhar makinesi de var. Bir tık arttıralım isterseniz seviyeyi. Tamam. Bir büyük boyuyla deneyelim. Tenekeyi büyüttüğümüzde bakalım ne olacak. Evet, biraz tenekeyi büyüttük. İçeriye hava girişini engellemek için iyice ağzını da kapatıyoruz bunun. Sıkıştırıyoruz ve bakalım şimdi ne olacak? Biraz geriye doğru çekilir misiniz? Şunu da alın. Evet. Evet, sesleri Çıkarttıkları duymaya sesleri duyabiliyorsunuz. Abi isterseniz soğutmayı biraz hızlandıralım. Fıs fısla. Oy. Yan taraftan nasıl büzüştüğünü Oo, görüyorsunuz evet, abi. evet. Aslında iyice kendinden geçti. Evet. Yampiri bir kutuya dönüştü. Bence herhangi bir tenekeyi bükmenin en eğlenceli yolu bu. Pratik olmayabilir abi ama en eğlenceli yolu bu. Ben zihnimle daha iyi büküyorum aslında. Şimdi Cihan'ı bıraksak bize varille gelecek. O yüzden isterseniz yavaş yavaş sohbete geçelim. Bilin deneyin devam ediyor.
Her şey bilim için. Genç bilim insanı Canan Dağdeviren'in bitmeyen kalp pili nasıl çalışıyor? 5 dakikada bir ayakkabı nasıl su geçirmez hale getirilir? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Faruk abi, şimdi biz bu programda bilimi şöyle tanımlıyoruz. İnsanın merakla gerçeği aramasıdır diye. Siz de kendi kişiliğinizi anlatırken merakla özdeşleştiriyorsunuz. Ama yani genelde yaş ilerledikçe de bu merak duygumuz giderek azalıyor ve sonra kalmıyor. Ama sizin bu merak duygunuz hala çok canlı. Nasıl Çok canlı tutuyorsunuz? Yani azalıyor mu başkalarında onu bilmiyorum ama bende kesinlikle azalmadı. Ya şuradan kaynaklanıyor galiba Asude. Yani ben şimdiye kadar bir şey açıklanıp cevap verildiği zaman bunun arkasında yeni birkaç tane soru çıkmadığını görmedim. Arkasında ki soruları görmeye başlayınca bazen o soruları sormaya da çekinebiliyoruz. Cesur olamıyoruz yeterince yani. Hani, soru sormak sanki böyle bir hataymış, bir eksiklikmiş gibi ama hani aslında bize... Can, ben öğretmen olsaydım, çocukları verdiği cevaplarla olduğu kadar sorduğu sorularla da not verirdim. Ya bugünkü konumuz da biyomimikri ile ilgiliydi. Az önce çok eğlenceli bir deney yaptık. Ama bu biyomimikri dediğimiz şey sadece teknolojiye ilham olmuyor. Aslında birçok sanat insanına da ilham olmuş. Yani hani işte bizim bildiğimiz Michelangelo, Da Vinci gibi büyük sanatçılar çok farklı uygulamalar geliştirmişler. Abi sizi böyle en etkileyen şey nedir bu tarz çalışmalar arasında? Sanatla da çok ilgilisiniz. Bir kere Leonardo'yla Michelangelo'yu örnek olarak gösterdin. O zamanlar bunların hepsi iç içeymiş zaten. Sanat, bilim, Ayrı şeyler o zamanın değil. teknolojisi, merak. Orada Da Vinci kendisi zaten merak ediyor her şeyi. Onun için bir takım çizimlere giriyor, eskizlere giriyor. Mesela kuşları inceliyor Leonardo. Ne zaman yükseliyorlar, ne zaman aşağı iniyorlar. Ona göre kanat yapılarını araştırıyor. Küçük kuşlarda, büyük kuşlarda farklı değerlendiriyor. Rüzgarın etkisini değerlendiriyor. Onun için kanatlar çizmeye başlıyor. Bunu da neden yapıyor? Aslında dönemin şehir devletleri, Medici'lere mesela büyük bir eser sahneye koyuyorlar onları eğlendirmek için. Orada neler göstermesi gerektiğini, yani ne gibi hileler kullanmasını gerektiği noktasından hareket ederek Aslında gidiyor. mesela tiyatro oyununda bir görsel şölen yaratacak ama onu yaratabilmek için bilimsel bir çalışma yapıyor. Evet, aynen. Bunu Ondan yaparken sonra de doğayı oradan merak ediyor, o kuşlara geçiyor. Oradan merak ediyor, atlara geçiyor. Ondan sonra insan vücudunun oranına geçiyor. Bütün bunlar hep işte verdiği cevapların arkasından gelen sorularla oluyor. Aynen öyle. O zaman işte sanatla bilim, yani onun döneminde iç içe geçmiş bir yapı oluyor. Evet, soru sormaktan o yüzden çekinmeyeceğiz. Çok teşekkürler abi. Çok sağ olun. teşekkürler Can. Çok teşekkürler Asude, Faruk sağ ol. Bilin Deneyi devam ediyor. Kış aylarına girdik ve havalar soğumaya başladı. Yağmurlu, karlı günlerin sayısı da artmaya başladı. O yüzden ayakkabılarımızın su geçirmemesi bizim için hayati bir önem taşıyor. Şimdi Defne ve Can bizim için evdeki basit malzemelerle su geçirmeyen ayakkabı tasarladılar. Gelin nasıl yapılacağını birlikte öğrenelim. Merhaba, ben Ercan Sezer. Koç Okulu'nda 8. sınıf öğrencisiyim. Basketbol oynamaktan ve kitap okumaktan zevk alıyorum. Aynı zamanda da teknolojiyi yakından takip ediyorum. İleride de yapay zeka üzerinde çalışmalarda bulunmak istiyorum. Merhaba Ercan, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Defne? İyiyim ben de, teşekkürler. Bugün bize ne hazırladın? Bugün Cihan abiyle Asude abla biyomimikri ile ilgili çok güzel deneyler yaptı. Ben de bunun üzerine yaşadığım bir problem üzerinden biyomimikri ile ilgili bir deney hazırladım. Ne problemi? Geçen işte yağmurda çoraplarıma kadar ıslandım, böyle vıcık vıcık yürümek zorunda kaldım. Ben de bunun üzerine bu problemi çözmek amaçlı ıslanmayan bir ayakkabı araştırdım. Malzemelere geçelim istersen. Tabii. Malzemelerimiz olarak öncelikle bir çift bez ayakkabı, mum, saç kurutma makinesi, içi su dolu leğen. Öncelikle ayakkabılardan birini ayırıyoruz. Bunun sebebi sonrasında hangisinin su geçirip geçirmediğine karar vermek olacak. İstersen şimdi beraber bir ayakkabının ucunu ben önüne, sen de arkasına mum sürmeye başlayabiliriz. Tamam, tabii ki. Bu arada aklıma geldi de balın arta kalan kısmına ne diyorlar biliyor musun? Bal mumu? Evet, işte bal mumu demelerinin sebebi de eskiden balın arta kalan kısmından, yani petekten mum yapıyorlarmış. Fakat tabii artık parafin bulunduğu için artık mumu parafinle yapıyorlar.
Ha tamam, ben zaten parafinin ne olduğunu biliyorum. Hatta şu an elimize sürdüğümüz mumlar bile parafinden yapıyor. Aynen, evet. İstersen parafinin nasıl bulunduğunu ve nerelerde kullanıldığını gel beraber izleyelim. Hadi izleyelim. Parafin petrolden elde edilen tatsız, kokusuz, suda çözülmeyen ve kimyasal tepkimeye girmeyen bir maddedir ve ilk kez 1830 yılında bulunmuştur. Tepkimeye girmediği için elektrik yalıtımından eczacılığa, hatta yemeklerin saklanmasında bile kullanılır. Mesela tekerlek şeklindeki kaşar peynirlerinin etrafındaki renkli katman parafinden yapılır. Kokusu ve tadı olmadığı için hem peynirin tadını değiştirmez hem de hava ve suyun girmesini engelleyip peynirin bozulmamasını sağlar. Şimdi ilk aşamamızı bitirdik. İstersen ikinci aşamaya geçelim. Tamam, beyaz oldu üzeri. Evet, gördüğün gibi şu an ayakkabının üzerine parafinle kapladık. Şimdi bu ayakkabıyı kurutma makinesiyle kurutup üzerindeki parafini eritip ayakkabının emmesini sağlayacağız. Bu şekilde de ayakkabı su geçirmez hale gelecek. Tamam, çok güzel. Bakalım parafin ayakkabıyı su geçirmez hale getirebilecek mi? Ayaklarımız kuru kalacak mı? Sol elinde gördüğün başta parafinlediğimiz ayakkabı. Ve Sağ elindeki ise normal düz ayakkabımız. Tamam. İstersen önce düz ayakkabıdan başlayalım. tamam. Parafinli ayakkabıyı şöyle koyuyorum. İstersen çorap niyetinde içine daha iyi görmek için peçete yerleştirebilirsin. Ha, bunlar onun içinde. Değil mi? Evet. Tamam. Bunlardan koyuyorum ben şöyle. Şöyle koyabilirsin. Tamam. İstersen suyu dökerek Tamam. deneyimize başlayabiliriz. Döküyorum. Yavaş yavaş dökeyim. Ya emiyor suyu. Evet. Şimdi çorba bakalım. İstersen şimdi evet. Evet, bence de. Islandı Peçeteleri büyük ihtimalle. inceleyebiliriz. Şu an elime de geliyor zaten ıslak. Ya evet, çorabın Tüm ıslanmış peçeteler oldu gördüğün eğer gibi. bunu giyseydin. Evet, ıslandı. Şimdi, evet, Tamam, şimdi geldik bizim hazırladığımız süper ayakkabıya. tamam. Şimdi istersen bu Yine peçete ayakkabıyı da aynı koyalım. şekilde peçetelere yerleştirebiliriz. Şöyle, tamam. Yine su dökelim. Tamam, Sen şimdi tut istersen. ayakkabıyı şurada tutuyorum. Sen de Biraz suyu daha dökebilirsin. doldurayım. Tamam. Parafin gördüğün gibi suda çözünmediği için su şu an üzerinden akıp gidiyor. Evet, rengi hala aynı. Emme belirtisi bile yok. Bence Şimdi yeter. istersen içindeki peçeteyi kontrol edelim. Kuru mu? Evet. Şu an peçete gerçekten mi? kupkuru. Hiçbir şey yok peçetede. Yani yağmurlu bir gün için ideal bir ayakkabı bence. Aynı fikirdeyim. Evet, kupkuru. Bu deneyden de gördüğün gibi eğer dışarıda yağmur yağıyorsa bir saç kurutma makinesi ve mum yardımıyla ayakkabımız üzerine öncelikle mumu sürerek ardından saç kurutma makinesi kurutarak 5 dakikada su geçirmez ayakkabımızı hazır edebiliriz. Evet, aslında şimdi hazır yağmur yağıyor. İstersen bir deneyelim dışarı çıkıp. Ne bekliyoruz o zaman? Tamam, gel gidelim. Cihan geçtiğimiz hafta Amerika'daydı ve MIT'nin laboratuvarında son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz Türkiye'nin önemli bilim insanlarından Canan Dağdeviren'le buluştu ve Canan'ın giyilebilir kalp pili icadı üzerine bir sohbet gerçekleştirdiler. Gelin o keyifli sohbeti birlikte izleyelim. Canan merhaba. Bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Ya hani ben seninle ilk tanıştığımda bu kalp pili üzerine çalışıyordun aslında. Yani çok büyük bir problem var orada senin çözdüğün. Bu kalp pilinde tam olarak neyi geliştirdin? Onu bir kısaca anlatabilir misin bize? Tabii. Kalp pili insanların kalbinin ritmi düzgün olmadığı zamanlar bir elektrik akımı vasıtasıyla kalbin iç çeperine gönderilen akım, voltaj sayesinde kalbin tekrar ritmine kavuşmasını sağlıyor. Fakat bu piller her 6 ya da 7 yılda bir değiştirilmek durumunda çünkü içlerindeki pilin ömrü bitiyor. Bizim yaptığımız teknoloji de kalbin üzerine yapışan, kalbin akciğerin ve diyaframın üzerine yapışan ve bu organlara hiçbir şekilde zarar vermeyen ve mekanik olarak görünmeyen aletler vasıtasıyla iç organların hareket enerjisini, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir platform. Böylelikle kalbinizin, daha doğrusu kalp pilinizin pili bittiği vakit bu sistem vasıtasıyla tekrar onu şarj edebiliyoruz. Yani kalbin üzerine yapışan bir şey var ve o kalbin hareketinden dolayı enerji üretip hiç böyle içimizi açmaya gerek kalmadan, pil değiştirmeye gerek kalmadan pili tekrar şarj edebiliyor ve çalışmasını sağlayabiliyor. Aynen. Herkesin ortak noktası olan kalpten ücretsiz bir şekilde enerji elde ediyoruz. Çok hakikaten hem sosyal bilinçli hem donanımlı bir rol model olduğun için, tüm Türkiye'ye rol model olduğun için sana çok teşekkür ediyoruz. Bize de burada zaman ayırdığın için tekrar teşekkürler. Duru'nun sunduğu Bilim Deney'in devam edecek.
Duru'nun sunduğu Bilim Deney'in devam ediyor. Doğadan ilham alarak bir inovasyon geliştirmeye biyomimikri deniyor. Aslında doğadan ilham almak için doğayı, kainatı gözlemlemek, okumak çok önemli. Kainatı okumak kadar kendimizi okumak da önemli ve kendini okumak, kendini bilmekle ilgili öğretilerinden kendimize rehberlik aldığımız Yunus Emre'yi de bu programda sık sık anıyoruz. Aslında o da doğadan ilham alarak inovasyonu nasıl tanımlamış? Bak şöyle bir dörtlüğü var. Çevik bahri olmak gerek, bir denize dalmak gerek, bir cevher çıkarmak gerek, hiç sarraflar bilmez ola. Ya Asude, aslında böyle bazen güzel sözler duyuyoruz, bazılarını da özlü söz diyoruz. Aslında özlü söz tam olarak bu. İşin özünü keşfetmiş birinin söylediği söz, özlü söz oluyor. Ve hani buna baktığımız zaman da kainat aslında bir deniz gibi. İncilerle dolu yani. Ve biz hani problemler diye şeyler tanımlıyoruz. Etrafımızdaki problemlere çok fazla odaklanıyoruz ama aslında onların çözümleri de yine kainatın içerisinde gizli. O yüzden biz de çevik olacağız, cesur olacağız ve etrafımızı her zaman sorgulayarak o yeni çözümleri, yeni inovasyonları buluyor olacağız aslında. Bu programın da sonuna geldik ama programın başında sen bir soru sormuştun, ben de bilememiştim. Gemilerle ilgili, onun cevabını merak ediyoruz. Evet, seyircilerimizi de daha fazla bekletmeyelim. Aslında 2 tane hayvan var demiştik. Bunlardan bir tanesi kuş, diğeri balık. Geminin ilerlerken hem suda hem havada kendisine doğru etkileyen direnci en aza indirmesi gerekiyor. O yüzden havada bunu en iyi yapan hayvan kim? Kuş. Kuşlardan ilham alıp sivri bir yapı Onların yaratmışlar. gagalarından mı? Aynen, gagalarına benzer bir yapı. Suyun altında bunu en iyi yapan kim? Balık. Mesela işte Yunus'u düşündüğümüz zaman Yunus'un hız kabiliyeti, manevra kabiliyeti çok yüksektir. Bu yüzden gemilerin altını Yunusların burunları gibi böyle oval bir yapıda yapmışlar ve gemiler çok daha rahat bir şekilde ilerleyebilir hale gelmiş. O zaman kuş ve balık cevabını bilen ilk 10 kişiyi tebrik ediyoruz. Sizlerle Instagram üzerinden iletişime geçeceğiz. Tişörtleriniz şimdiden hayırlı olsun, güle güle kullanın. Haftada bir gün değil, her gün bizimle olmak istiyorsanız Instagram ve YouTube hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki hafta Bilimde buluşmak üzere. Duru Bilim Deney'ini sundu.